Çangırla merkezden 20-25 kilometre uzaklıkta bulunan Panahay bölgesine geldik. Hay aslında deniz demek ama buranın denizle hiçbir alakası yok. Sadece ova, geniş bir arazi olduğu için ismine deniz takmışlar. Gerçekten mümbit toprak olduğu her halinden belli. Nehirler, göller ve ova, köylerin oldukça işine yarıyordur. Evet arkadaşlar, bir motor kiraladık. 12 saat, 70 yuan ödüyorsunuz. 70 yuan de 4'e çarpın 280 TL. Yani oldukça makul bir fiyat. İşte bu gölün etrafında oldukça rahat bir şekilde gezebilirsiniz motorla. Napay Gölü etrafında yapacağımız yolculuk burada başlasın. Şimdi video çekiyoruz diye de umarım suya düşmeyiz. Yol taşlı olduğu için motor kullanmak biraz zor oluyor. Neyse buradan çıkalım. Yolumuza devam ederiz. Napay Gölü'nün etrafında birkaç tane küçük köy bulunuyor. Şimdi o köylerden birine gidiyoruz. Evet, köyün girişine geldik. Köyün girişinde böyle kurutulan kocaman ot, saman tayaları var. Niye böyle kurutuyorlar ben de bilmiyorum. Mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar uğraşmazlar. Köyde bulunan evlere baksanıza dostlar. Hepsi kocaman böyle. Çatı katında yine saman muhafaza ediyorlar. Bana tehlikeli geldi ama muhtemelen bunu da düşünmüşlerdir yani. O kadarını düşünmüşlerdir. Köyler genellikle boş oluyor. Şimdiye kadar birkaç tane köyden geçtik buraya gelirken de. Yani nüfus sayısı yani çok kalabalık değil köyler. Hemen hemen hiç insana rastlamıyoruz. Arkadaşlar şu anda Tibetlilerin ağırlıkta yaşadığı bir köydeyiz. Bizim köylerde yani Türkiye'de, Azerbaycan'da köylerde her köyde bir cami, mescit olduğu gibi burada da köylerin girişinde böyle beyaz kule denen bir ibadethane var. Tibetlilerin inançlarına göre yani Tibet Budizmi inançlarına göre günde 3 kez buraya gelip bu kulenin etrafında tek rakamlar yani 1, 3, 5, 9, 11 tarzında tek rakamlar olacak şekilde dönüyorlar. Yani Tibetlilerin de ibadetleri bu şekilde, günlük ibadetleri. Şimdi köy yollarından geçip Napay Gölü'nün başka bir bölgesine geldik. Bakalım burada ne var. Motoru buraya park edelim. Şu ineklerin sesine bir baksanıza. Harika bir sesleri var. Coğrafyasının inekleriyle bizim o coğrafyanın inekleri birbirinden oldukça farklı. Uzağları küçükken bizim uzağlara benziyorlar ama inekler büyüdükçe şu tüyleri uzanıyor ve farklı bir şekil alıyorlar. Birazdan size göstereceğim. Şurada bir tane uzun bir, daha doğrusu büyük bir inek var. Onu birazdan size göstereceğim. Bu arada yani Çin sosyalist bir devlet olduğu için tüm bu alanlar, kamu alanları halka ait ve istediğiniz gibi rahat bir şekilde girebilirsiniz eğer işte birinin evi değilse. Ama burada bazı işgüzar insanlar var. İşte burayı işgal etmişler. Ata binecekseniz girebilirsiniz, binmeyecekseniz giremezsiniz diyorlar. Ama yok öyle bir şey. Bir gün bu taraflara gelirseniz size de böyle bir şey söylerlerse bir şekilde yolunu bulup içeri girin. Buradaki ineklerdeki keyif gerçekten kimsede yok. Böyle yatıyorlar.
Bir taraftan otlanıyorlar, diğer taraftan da böyle dinleniyorlar böyle rahat rahat. Zaten su da burada, temiz su. Baksanıza nasıl bakıyorlar bize. Sanki buranın sahibiymiş gibi, ki sahibi onlar. Çünkü Tibet bölgesi hayvancılıkla meşhur olan bir bölge. Hayvancılığın oldukça yaygın olduğu bir bölge. Buranın yakları, inekleri, keçileri, koyunları çok meşhur. Burada motor kullanmak o kadar güzel hissettiriyor ki insana. Hava çok güzel, yollar bomboş. Neredeyse insan yok yolda. Şimdi Tibet bölgesinin, Tibet platosunun bu eşsiz manzarasının tadını çıkarırken bir taraftan bu bölgeyle ilgili birkaç bilgi aktarayım size. Gölün etrafı 1984 yılında Çin hükümeti tarafından koruma alanı olarak ilan edilmiş. Toplamda 31.000 kilometre karelik bir alanı kaplıyor ve deniz seviyesinden 3266 metre yükseklikte bulunuyor. Dostlar, bu bölgede birçok göl bulunuyor. Zaten bugün birçoğunu ziyaret edeceğiz ve hepsi deniz seviyesinden çok yüksekte bulunduğu için dünyada en yüksekte bulunan göller olarak geçiyor. Dostlar, bu yolun güzelliğine bakın. Gerçekten muazzam. Yani harika bir yer. Tam gölün ortasından bir yol geçiyor. Eşsiz bir manzarası var. İleride bir köy varmış bu arada. Harika. Köyün girişinde bir tane coffee shop var. Neyse, motoru ileriye park edelim. Bir tane kahve içelim. Hem de dinlemiş oluruz. Otlar biçilmiş. Şimdi kayalar şu şekilde kurutuluyor gölün etrafında. Bu güneşin vurma açısıyla alakalı da olabilir. Bilmiyorum dostlar. Bunun bir sebebi vardır mutlaka. Teyzeler de çalışıyor. Yine başka bir köyün içinden geçiyoruz. Evlerin büyüklüğüne zaten diyecek bir şey yok. Ya bu evlerde gerçekten bir misafir olarak bulunmak çok isterdim. Bir gün eğer köylerin birine gelirsem böyle misafir olarak, yani öğreneceğim bunun sebebini. Genellikle bu köylerde yaşayan aileler hep birlikte yaşıyorlarmış. Evin erkek çocuğu evlendikten sonra genellikle anne babayla birlikte yaşıyorlarmış. O yüzden evde birkaç neslin birlikte yaşayacağı şekilde yapıyorlar. Dostlar, kaç saattir yoldayız. Yolda neredeyse karşımıza kimse çıkmadı. Yani yol boyunca 3-4 kişiyle karşılaşmışızdır ya da karşılaşmamışızdır. Yani köylerde neredeyse kimse yok. Şimdi bunun bir sebebi var. Çin'in doğu bölgesiyle, yani doğu eyaletleriyle batı bölgesi, yani batı bölgesi dediğim Şincan, Tibet ve Çinhai bölgelerini kapsıyor. Aynı zamanda Moğolistan, İç Moğolistan bölgesi de çok farklı. Yani Çin'in nüfusunun neredeyse %80'inden fazlası doğu bölgelerinde, doğu ve güney bölgelerinde yaşıyor. Ama batı bölgelerinde neredeyse nüfus sayısı yok denecek kadar az. Mesela Tibet platosunda, Tibet eyaletinde toplamda 7 milyon insan yaşıyor. Oysa ki Tibet eyaletinin büyüklüğü Türkiye'nin 3,5 katı, yani 2,5 milyon kilometre karelik bir alandan oluşuyor. Yani istatistik olarak söylersek
Çin'in doğu kısımlarında 1 kilometre karelik alanda 1000 kişi yaşarken batı bölgelerinde neredeyse 1 kilometre karelik alanda 50 kişi ya yaşıyor ya da yaşamıyor. Demografik olarak o kadar seyrek bir alan. Yine neredeyiz? Yine Yunnan eyaletindeyiz. Yunnan eyaletindeki bir sonraki durağımız neresi? Potatsu Çin Ulusal Parkı. Çin'in ilk ulusal parkı. Oldukça büyük. 1300 kilometre kareden oluşuyor. Ülkenin %20 bitki örtüğü, aynı zamanda memeli hayvanların ve kuş türünün 1/3'ü bu parkta bulunuyor. Oldukça önemli bir park diyorlar. Ben de bilmiyorum. İlk kez geldim. Hadi hep beraber gidip gezelim, neler var içeride. Manzarası çok güzel değil mi dostlar? Peki siz bu bölgeyi Türkiye'de bir yere benzetecek olursanız nereye benzetirsiniz? Yani ben kendi şahsi tecrübelerimden yola çıkarak burayı Bolu'ya, Abant bölgesine çok benzetiyorum. Yani benim zaten önceki videolarda söylemiştim. Benim böyle bir huyum var. Gittiğim yerleri kesinlikle bir yerlere benzetmeye çalışırım. Nehirler, dağlar, tepeler, vallahi çok güzel manzarası. Şu nehri manzarası harika. Abi şuna baksanıza. Mani Dui. Aslında Tibet inançlarına göre taşları bu şekilde dizerseniz, yani bu taşları dizdiğiniz zaman dilek tutuyorsunuz ve taşları bu şekilde dizerseniz ve başarılı olursa, yani böyle kalırsa dileğiniz yerine geçecek, gerçekleşecek anlamına geliyor. Dağılırsa da dileğiniz gerçekleşmeyecek. Hadi biz de bir tane yapalım böyle. Şurada. Bakalım. İlk büyük taşları koymamız lazım. Taş bulmaya çalışıyorum da. Ama ne kadar koyacağımı bilmiyorum işte. Fazla mı koymamız lazım, az mı koymamız lazım? Düştü. Tamam ya, bizimki de böyle olsun.
Şimdi bu parkın bu kadar önemli olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan en önemlisi, bu park içinde birkaç tane dünyanın en yüksek rakımlı gölünü içinde barındırıyor. Bunlardan biri Shidu Hai, yani Shidu Gölü, diğeri ise Bita Hai, yani Bita Gölü. Şimdi onları da ziyaret edeceğiz. Buranın bu kadar özel olmasının sebeplerinden bir tanesi de Çin'in bitki örtüğünün %20'si, hayvan ve kuş türünün 1/3'ü burada bulunuyor. Bir Tarkovski filmi çekilmez mi ya burada? Vallahi çok bir Tarkovski, bir Nuri Bilge Ceylan filmi yapılır yani. Manzara harika. Şu otlar da farklı renk katmış şeye. Şimdi bu parkın içinde bulunan dünyanın en yüksek rakımlı göllerinden bahsettik. Doğasından, manzarasından bahsettik. Şimdi buranın Çin'in ilk milli park ilan edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 3 paralel nehir kavramıdır dostlar. Şimdi Çin'de böyle bir kavram var. 3 paralel nehir. Bu Çin'in Yunnan eyaletinden geçen Yangtze, Mekong ve Salween nehirlerini ifade eder. Bu 3 nehir bölgenin önemli doğal su kaynaklarıdır. Dostlar, sadece Çin'in güneybatısını değil, aynı zamanda Çin'in güneybatısında bulunan diğer ülkeleri de suyla besleyen nehirlerdir bunlar. Zaten Yangtze Nehri'nden bahsetmemize gerek yok. Dünyanın en uzun nehridir. 6300 kilometrelik uzunluğa sahip. Mekong Nehri de zaten biliyorsunuz dostlar, Çin'den başlayıp Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkelerden geçerek Güney Çin denizine dökülüyor. Bir de Salween Nehri var. Salween Nehri de Çin'in güneybatısında doğan ve Güneydoğu Asya'daki önemli nehirlerden bir tanesidir. Çin'den geçerek aynı zamanda Myanmar ve Tayland'ı suyla besleyen nehirlerden bir tanesidir. Peynir satıyorlar. Şimdi aldım da tadına bakalım, bizimkine benziyor mu benzemiyor mu? Bu arada hani süt ürünleri kültürü Tibetlilerde de oldukça yaygın. Ha, şişe. Peynir bu şekilde. Bizimkine benziyor ama tadı çok farklı. Sadece ekşi, tuzsuz. Yani biz de sabah kahvaltısını yemeyiz muhtemelen. Sadece ekşi tadı var. Bir de süt tadı veriyor.
Evet, yürüye yürüye geldik Bita Gölü'ne. Çinliler buraya da Bitahay diyor, yani Bita Denizi. Eskiden zaten burası okyanusmuş. Sonradan okyanus çekilince burada sadece bu göl kalmış, Bita Gölü. Şu anda bu Bita Gölü'nde garip bir balık yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bir balık. Chongchun balığı. Chongchun balığı yani birkaç tane dudağı olan balık. Tercümesi böyle. Balığın birkaç tane tercümesi var. Ben de görmedim balığı. Sadece fotoğraftan gördüm. Şimdi fotoğrafı da videonun bir yerlerine yerleştiririm. Siz de görmüş olursunuz. Şimdi Bita Gölü'nü birlikte gezelim. Şimdi buraya gelen turistlerin rahat şekilde yürümesi için böyle bir alan oluşturulmuş. Yürüme pisti olarak. Podyumda diyebiliriz. Yani bu podyumun dışına çıkmak genellikle yasak. Çünkü burada olan güvenlikçi burada vahşi hayvanların bulunduğunu ve turistlerin güvenliğinden dolayı, güvenlik kaygılarından dolayı bu hattın dışına çıkmak yasak. Yani çıkabiliyorsunuz da hani çıkmazsanız iyi olur gibisinden bir şeyler söyledi. Aslında burada tam imara açacaksın burayı. Böyle oteller yapacaksın. Muazzam bir yer. Tabii ki şaka yapıyorum dostlar. Yani burada bulunan evlerin de zaten birçoğu tahtadan, böyle köylülerin yaptığı evler. Çünkü dediğim gibi burada insanlar yaşıyor, halen hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü burası hayvancılık için önemli alanlardan bir tanesi. Ama öyle büyük inşaatlar yapamazsınız, büyük evler yapamazsınız. Mesela bu bölgenin dışında bulunan köylerdeki evler dediğim gibi kocamandı. Ama burada bulunan evler ise genellikle böyle tahtadan yapılan küçük kulübeler tarzında evler bulunuyor. Tarkovski'nin Ayna filmi burada çekilmiş. Şaka şaka. Ama tam böyle Tarkovski'nin filminin çekileceği bir yer. Evet, parktan çıkış saatimiz de geldi. Şimdi otobüslere binip parka giriş kısmına gidiyoruz. Yani giriş kısmıyla çıkış kısmı aynı yerde bulunuyor. Oradan da park ettiğimiz elektrikli skuterımızla Shangri-La şehir merkezine döneceğiz. Evet arkadaşlar, saat 7:30 oldu. Herkesi yolcu ettik. Tüm işçileri yolcu ettik. Kapattık mekanı. 130 yuan ödedim. 130 yuan'i son kuruşuna kadar yani harcadım diyeyim, yani kullandım. Nereye gidersem aynı taktiği kullanıyorum. Çünkü şöyle bir mantık var bende. Bilmiyorum yanlış mı doğru mu. Hani gezmediğim her saat için üzülüyorum ya. Acaba şuraya da mı gitseydim, şuraya gitmedim, burayı da görseydim falan diyorum. Vicdan azabı çekeceğimi son ana kadar bekliyorum, geziyorum. Tam kapandı mı ben de çıkıyorum. Neyse, videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşene kadar. Hadi görüşürüz.